Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir börek hazırladım. Dışı çıtır çıtır, içerisi yumuşacık. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Kasenin içerisine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı silme maya ilave ettim. Güzelce karıştırıp ununu ekliyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bu sırada üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Unu kontrolle ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştırıyorum. Ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu arada kullandığım su bardağı ölçüsü her evde bulunan standart 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Spatula içerisinden alıyorum. Şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun yumuşaklığını ve kıvamını da yakından göstermiş olacağım. Dakikalardır hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşaklığını ve kıvamını sizler de görüyorsunuz. Ve şimdi üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edeceğim ve yoğurmaya devam ediyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hamuru yoğurma işlemini tamamladım. Şimdi masanın üzerine alıyorum. 6 eşit parçaya böleceğim. Ve görmüş olduğunuz gibi yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra yağlama işlemine geçeceğiz. 100 gram tereyağını erittim. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Sonrasında bezeleri hafif elimle genişleterek yağa bulamaya devam edeceğim. Burada da gördüğünüz gibi hafif elimi yağa batırdım daha kolay açabilmek için. Hafif genişlettikten sonra yağ bulamaya devam edeceğim. Tüm bezelere aynı işlemi uyguluyorum. Evet, yağlama işlemini tamamladıktan sonra ise üzerini poşetle kapatıp 20 dakika boyunca hamuru yağın içerisinde bekletmeye devam edeceğim. Evet, şöyle üzerini poşetle kapattım. Dilerseniz streçle de kapatabilirsiniz. Dinlenmesi için bir köşeye kaldırıyorum. Hemen iç harcını hazırlayacağım. Ben çökelek peyniri ve maydanoz kullandım. Sizler burada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Sade peynirlisi, patateslisi veya kıymalısı. Hepsi birbirinden lezzetli olacak. Mutlaka denemelisiniz. Lezzet garantisi veriyorum. Gönül rahatlığıyla tarifimi yapabilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. İç harcını hazırlayıp bir köşeye kaldırdıktan sonra 20 dakika boyunca yağın içerisinde bekleyen bezeleri açmaya başlayacağım. Yağlı hamur olduğu için oklava veya merdane kullanmayacağım. Şöyle hafif yağdan tahtanın üzerine serptim. Ardından bezeleri elimle genişleterek büyütmeye devam edeceğim. O kadar çok kolay ki hamur zaten sakız kıvamında, yeteri kadar yağın içerisinde beklediği için dakikalar içerisinde tüm hamuru açmış olacağız. Önce elimle ileri geri yaparak hamuru genişlettim. Ardından havalandırarak açmaya devam edeceğim.
Çok lezzetli ve çok pratik bir tarif. Bolca yapıp buzluğunuzda muhafaza edin. Misafiriniz geldiğinde 5 çayına kahvaltı sofrasına çıkarıp ısıtıp tüketin. Tadında ve dokusunda asla değişiklik olmayacak. Yıllardır yapıyorum. Bana güvenerek tarifimi rahatlıkla yapabilirsiniz. Açıklamalar kısmına malzemelerimi tam not olarak ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Burada açarken hamur yırtılabilir, parçalanabilir, hiç sorun değil. Yırtılmaması ve parçalanmaması için hamuru havalandırarak açmanızı tavsiye ediyorum. Evet, sizlerin de gördüğü gibi hamuru incecik yeteri kadar açtık. Şimdi iç harcını ekliyorum. İç harcını ise sadece uç kısmını olacak şekilde bolca eklemeye devam edeceğim. Şekillendirme işleminde ise oklavadan yardım alıyorum. Hamurun baş kısmından başlayarak oklavaya sarıyorum. Çekerek sarmaya devam edeceğim. Daha incecik, içerisi daha tel tel olacak. Videoda da gördüğünüz gibi bu işlemi de yapmak oldukça kolay. Saniyeler içerisinde şekillendirme işlemini tamamlamış olacağız. Hamuru oklavaya sardım. Yine uç kısmından başlayarak oklavadan çıkartıyorum. Ve şimdi içe doğru sararak böreğimizin şeklini vermiş oluyoruz. Burada dilediğiniz şekli verebilirsiniz, hiç fark etmez. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine hazırladığım börekleri yerleştireceğim. Aralık bırakmayı lütfen unutmayalım. Çünkü böreklerimiz çok güzel kabarmaya devam edecek. Hamur yeteri kadar yağlı olduğu için yağlı kağıt kullanmanıza da hiç gerek yok. Tepsiye yapışmayacak. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet, ikinci hamuru da hızlıca açtım. Görmüş olduğunuz gibi yırtılma veya parçalanma olmadı. Esneterek ve havalandırarak açmaya devam ediyorum. Evet, bir bölümüne bolca iç harcından ekledikten sonra oklavaya saracağım ve böreğimizin şeklini vermiş olacağız. Bu arada oklavanın tam ortasına sarmayalım. Uç kısmına saralım ki oklavadan hamuru çıkartırken güçlük çekmeyelim. Evet, işte şekillendirme işlemi de bu kadar kolay. Oklavadan hamuru çıkarttıktan sonra içe doğru büküyorum ve şeklini vermiş oluyoruz. Tüm hamurları hazırladım. Tepsiye dizdim. Şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğim. Bir adet yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Güzelce karıştırdım. Böreklerin her tarafına yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine dilerseniz süt veya yoğurt da kullanabilirsiniz. Genellikle sıvı yağı kullanıyorum. Daha güzel, parlak ve daha çok çıtırlık veriyor. Sizlere de tavsiye ediyorum. Börekleri sade olarak pişireceğim. Dilerseniz üzerine işlenmemiş haşhaş, çörek otu veya susamla da süsleyebilirsiniz. Börekleri önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında pişireceğim. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir, değişkenlik gösterebilir. Böreklerin altı ve üstü kızardıktan sonra hemen fırından alalım. Börekler pişti, fırından aldım. İlk sıcağı geçtikten sonra servis için hazırladım. Bir de şöyle sizlere iç dokusunu ve çıtırlığını yakından göstermek istedim. Ve sizlerin de gördüğü gibi böreklerimizin dışı çıtır çıtır, içerisi yumuşacık kat kat oldu.
İnanılmaz lezzetli. Kesinlikle denemelisiniz. Hatta denedikten sonra sürekli yapmak isteyeceğinize çok eminim. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.